güzel bir günden, mutfağımdan herkese merhaba. Bugün buzdolabına baktım, bir sürü elma kalmış. Ne yapayım derken harika bir tarifle karşınızdayım. Elmalı kek mi desem, ama kek dersem haksızlık etmiş olurum. Çünkü pasta tadında. Elmalı rulo pasta mı desem. Şimdi pasta deyince böyle daha zor bir şey gibi algılanıyor ama o kadar kolay ki yapımı. Ve bu kekin içerisinde yağ da yok. İnanabiliyor musunuz? Hemen yapımına başlayayım. Bakalım beğenecek misiniz? Ben bayıldım. 5-6 tane elmayı rendenin kalın tarafıyla güzelce rendeledim. Yani şöyle bir kase dolusu kadar. Şimdi bunu güzelce pişireceğiz. Şöyle tavama alıyorum hepsini. Üzerine de bir su bardağından şöyle bir parmak eksik, yani 200 mililitre toz şeker koyuyorum. Daha da az koyabilirsiniz aslında, yarım su bardağı falan. Elmanızın tatlılığına bağlı olarak bir çay bardağı falan da yeterli olabilir. Şimdi ocağa gidiyoruz. Ocakta güzelce suyunu çekene kadar elmalar güzelce pişiriyoruz. Bakın sularını iyice saldılar. Şimdi bu bütün suyu çekmesini bekleyeceğiz. Evet, elmalar pişti. Şimdi bu aşamada bir tatlı kaşığı kadar tarçın koyuyorum. Elma ile tarçın zaten vazgeçilmez ikili. Bir çay bardağı da şöyle doğradığım, dövdüğüm cevizi koyuyorum. Ceviz koymak zorunda değilsiniz ama bence bu üçlü gayet güzel oluyor. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Ocağın altını kapattım ve soğumaya bırakıyorum. Fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Bu önemli, yağlı kağıt koymak zorundayız. Çünkü elmayı şimdi buraya yaydıracağız. Elmanın yapışmasını istemiyoruz. Kekle beraber pişecek elma. Şimdi pişirdiğim, soğuttuğum elmalı karışımımı tüm tepsiye güzelce yaydıracağım. Bayağı ince bir katman oluyor. Aman benim elmalarım yetmedi diye düşünmeyin. Şimdi kek kısmına geçtik. 3 tane yumurtayı bir su bardağı toz şekerle güzelce çırpıyorum. Şekerler eridi. Gördüğünüz gibi şöyle bir mayonez kıvamına geldi. Şimdi de bunun üzerine bir çay bardağı süt koyuyorum. Bu böyle pandispanya gibi yapıyor kekimizi. Başında da söylediğim gibi kekimizde hiç yağ yok. Şimdi 1,5 su bardağı unu şöyle eleyerek koyuyorum. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya. Ve kekimizi elmalı karışımımızın üzerine döküyoruz. Şöyle her tarafına eşit şekilde dökmeliyiz ki bazı yerler kabarık, daha kalın, bazı yerler ince olmasın. Burada bir tek buna dikkat edeceksiniz. Ve şimdi güzelce düzleştiriyorum. Ve işte keki hazırlamak bu kadar kolay. Ve fırına gidiyoruz. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar alt üst ayarda pişireceğim. İşte kekimiz pişti ve şu an çok sıcak. Sıcakken bu işlemi yapmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Üzerine bir pişirme kağıdı daha koyuyoruz kekin. Çünkü bununla çevireceğiz. Aman dikkat, burada bir tek önemli olan sıcak olan tepsiyi unutmayın. Üzerine şöyle bir tahta koyuyorum. Ekmek kesme tahtamı ve çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi elmalı karışım üst kısımda kaldı. Şimdi alttan saracağımız için elmalı karışım içinde kalacak.
Şimdi sıcakken hiç kırılmadan, çatlamadan o kadar güzel kıvrılıyor ki bakın. Şöyle hafif hafif rulo yapıyoruz. Bir tek birazcık eller yanıyor. O kadar. İşte şöyle kağıdı da çektiğimde zaten harika bir şekilde rulo oluyor. Ve böyle soğumaya bırakıyorum. Kek güzelce soğudu. Kenarlarından uçlarını kestim. Oralarda fazlalıklar vardı. Şimdi üzerine de pudra şekeri serpeceğim. Çok daha güzel görünüyor bence. Ve şimdi dilimlemeye geldi sıra. Şöyle 1-2 parmak kalınlığında dilimliyorum. Bakın yumuşaklığını zaten dilimlerken de görebiliyorsunuz. Elmalı karışım içinde harika rulo şeklinde duruyor. Kekim, yani buna kek demek dediğim gibi biraz böyle küçümsemek olur. Gerçekten elmalı bir rulo pasta. Şimdi şöyle dokusunu da göstereyim size. Bakın pandispanya gibi yumuşacık bir kek. İşte gördüğünüz gibi yapımı harika, hem de yağ yok. Çok az malzemeyle harika bir kek pasta yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk defa karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere şimdilik. Hoşça kalın.